Ağrı ilimizin Doğu Beyazıt ilçesinin Telçeker ve Üzengil köylerindeyiz. Uzun zamandır ziyaret etmek istediğim kadim topraklar. Ağrı Dağları'nın unutulmaz manzarasına doğru bakıyoruz. Nuh'un gemisinin oturduğu söylenen yere gidiyoruz. Merhaba sevgili doğa, tarih ve gezmeyi sevenler. Bugünkü gezi durağımız Nuh'un gemisi. Ama oraya ulaşmadan önce Iğdır ilimizin Tuzluca ilçesinde bir mola vermek istedik. Burada mola verişimizin nedeni tıpkı buradaki Nuh'un gemisinin sembolü olan bu yapı gibi tesadüfi değil. Biliyorsunuz Anadolu'nun neredeyse tamamının olduğu gibi Iğdır ilimizin de Tuzluca ilçesi bir zamanlar deniz tabanıydı. Ama burasının şöyle bir özelliği var ki araziye baktığımız zaman ve jeolojisine yakından temas ettiğimiz zaman buradaki deniz kalıntılarına dair çok güçlü emareler görünüyor. Tıpkı sol tarafımda bulunan Tuz Dağı gibi. Burada çok büyük tuz yatakları var. Şöyle araziye bakıyorsunuz. Yani resmen araziden tuz akıyor. Böyle beyaz beyaz katmanları görebiliyorsunuz. Ki burası aynı zamanda bir tuz madeni. Bütün tuz tabakasını, böyle denizin katmanlarını, o kil tabakalarını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buranın dağlarında gezdiğiniz zaman herkesin çok kolaylıkla bulabileceği deniz kabuğu fosilleri, bitki kalıntılarını görebiliyorsunuz. Palmiye ağacı fosilleri bulunmuş yakın bir dönemde. Yani artık buraların tamamıyla deniz tabanı olduğu netlik kazandı. Hatta böyle arazide durup derin bir nefesi içinize çektiğinizde ise böyle deniz kokusu alıyorsunuz. Çok net bir şekilde sanki deniz kenarı gibi hala o koku, o iyotlu böyle koku devam ediyor. Bunu tecrübe etmek de ayrı güzel. İşte bütün bu emareler bir araya gelince hem bilim adamlarının hem de ilahiyatçıların ilgisi bu bölgeye kanalize oluyor. Iğdır ve Ağrı illerimiz. Şimdi biz de Telçeker'e doğru ilerleyeceğiz. Yolumuz biraz var. Bir bakalım Telçeker'de Nuh'un gemisinin oturduğu bölgeyle ilgili neler göreceğiz. Nuh tufanı çocukluğumuzdan beri efsanelerini dinlediğimiz hayranlık uyandırıcı ve bir o kadar da ibretlik bir konu. Kutsal kitaplardan kaynak edinilen, Kur'an'da Hud ve Nuh surelerinde anlatılan büyük tufan. Şimdi Telçeker'i geçtik, Üzengili köyüne ulaştık. Burası da Nuh'un gemisi ziyaretçi merkezi. Buraya İngilizcesi yazılmış, ön tarafta da Türkçesi de yazılı. Neden özellikle İngilizce yazmışlar? Çünkü buraya turistler bayağı bir ilgi gösteriyor. Avrupa'nın dört bir köşesinden, Amerika'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden buraya ziyaretçiler geliyor ve Nuh'un gemisini görmek istiyor. Şimdi önce bir ziyaretçi merkezini görelim, gezelim. Daha sonra Nuh'un gemisine doğru bir bakacağım. Ben de çok merak ediyorum. Nuh'un gemisini keşfeden askeri personel Yüzbaşı İlhan Doğrupınar 1959 yılında bir helikopter gezisiyle burayı keşfediyor ve hava fotoğrafını çekiyor. Elbette yukarıdan baktığınız zaman doğrudan bir gemiye benzemiyor mu? Direkt yani. Bir geminin oturduğu yere benziyor daha çok. Geminin kendisine değil de hani bir gemi oturursa arazi nasıl bir şekil alır? Buna benzer bir şekil alır. O yüzden bu da hem yurt içi hem de uluslararası camiada oldukça ilgi çekiyor. Ve burası araştırmacıların ilgi odağı oluyor. Daha sonra yüzey araştırmaları yapılıyor. Bu şekilde zemin etüdü ve çeşitli yeraltı araştırmaları yapılıyor. Yani jeofizik araştırmaları yapılıyor. Ve çeşitli bulgular bulunuyor. Bir de tabii yakın bir zamanda yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Teknik Üniversitesi gelmiş buraya ve çeşitli ağaç parçaları bulmuşlar. Ve çevrede bulunan bazı taş örneklerinden bazıları burada sergileniyor. Mesela burada çok net deniz kabuğu fosili var. Bunları Tuzluca'da gezerken de arazide görmüştük buna benzer yapıları. Burada yine diğer denizaltı canlılarına ait fosiller mevcut. Mercan fosilleri, çeşitli deniz canlıları fosilleri. Burada da var mesela. Şu var. Mesela şu çok net. Yine deniz kabuğu. Yani burasının denizaltı olması, çevrenin gerçekten de bir gemiyi andırması yüzey şeklinin oldukça ilgi çekici. Akıllara pek çok soruyu getiriyor. Nuh'un gemisinin oturduğu söylenen yer şu anda tam karşımızda. Şimdi oraya doğru yaklaşmak istiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız.
Yakınına kadar geldik. Şunu gördük ki burada bayağı derin bir yer var. Ben kayalık sanıyordum. Kayalık değilmiş. Bayağı sert toprak. Şeye benziyor değil mi İmdat? Iğdır Tuzluca'daki Gökşur tepeleri mi? Gökkuşağı tepelerinin toprağına benziyor biraz Aynen. sanki. Kırmızı toprak. Sert. Bir de tuzlu da olabilir bu. Ferrarossa toprak dedikleri. İnsanlık hiç bu kadar yozlaşmamıştı. Değer yargıları tükenmiş, ahlak diye bir şey kalmamış, babalar kendi çocuklarını bir tavuk fiyatına satar olmuştu. İnsanoğlu hiç olmadığı kadar alçalmıştı. Artık geri dönülmez eşik çoktan geçilmiş. Ancak Allah insanlığa son bir şans vererek Hazreti Nuh'u bir uyarıcı kılmıştı. Hazreti Nuh görevini yaparak insanları uyardı. Onları felaketten kurtarmak için doğru yola davet etti. Ancak onlar dinlemediler. Putlara tapıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'e göre Ved, Süva, Yevus, Veük ve Nesir bu putlardan bazılarıydı. Hazreti Nuh bu kadar uyarılarına ve çabalarına rağmen nihayet insanoğlunun yola gelmeyeceğini anlamıştı. Yani aslında baya tarım yapılan, böyle ot biçilen, hayvancılık yapılan bir yer, bir köy burası. Üzengili köyü. Yakından bakınca çok anlaşılmıyor elbette. Uzaktan bakınca anlamı var. Yani şeklin üzerine çıkmaya izin vermiyorlar. Biz de kenardan baktık. Şimdi de geri döneceğiz. Evet, gerçekten de gemiye benziyor. Şimdi yorumlarımızı birazdan aktaracağım. Yani bunun anlamı uzaktan bakınca meydana çıkıyor. Yakından bakınca pek anlaşılmıyor. Sadece böyle bir şekil olarak görünüyor. Ama gerçekten uzaktan bakınca bir geminin oturduğu yere benziyor. Yukarıda da karstik kayalıklar falan var. Güzel ya. Burayı da görmüş olduk. Şimdi bu Nuh'un gemisinin oturduğu söylenen araziye baktığımız zaman birkaç yorum yapmak istiyorum. Öncelikle Nuh'un gemisinin kutsal kitaplara göre bir dağa oturduğu belirtiliyor. Bunlardan en güçlü ihtimal Ağrı Dağı. Çünkü hem bölgenin açık ara en yüksek dağı hem de bölgenin önceden deniz olduğuna dair buluntular mevcut. Ama bu gördüğümüz Nuh'un gemisinin oturduğu olduğu söylenen yer Ağrı Dağı'nda yer almıyor. Ağrı Dağı'na 30 kilometre kadar mesafede ve Ağrı Dağı manzarasına bakan bir konumda bir yamaçta bulunuyor. Toprak yapısı ise muhtemelen tuzlu, yani gökkuşağı tepelerine benzer bir toprak yapısına sahip. Uzaktan bakınca kayalık gibi duruyor. Sert bir toprak ama kayalık değil. Karlar eridikçe ve yağmur yağdıkça her iki tarafında oluşan akarsular burayı derin olarak aşındırmaya devam ediyor. Bu erozyon nedeniyle ilerleyen dönemlerde burasının şekli doğal etkenlerle değişecektir. Burada gördüğümüz şeklin ölçüleri ise 150'ye 45 metre kadar. Ve şu bir gerçek ki şekil olarak esasen oturan bir geminin zeminde bırakacağı ize çok benziyor. Bu konuda işte ilgi odağı olmasının en büyük sebebi de bu. Neticeye gelirsek bu konu daha çok uzun süre tartışılır. Ben burasının gerçekten Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapabilecek yeterliliğe sahip değilim. Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Adım İmdat. Türkiye'nin yaklaşık tüm dağlarına çıkmış bulunmaktayım. Tabii ben de Ağrı Dağı'nda doğup büyüdüm. Şimdi size coğrafi olarak özelliklerini aktarmak istiyorum. Büyük Ağrı Dağı şu an zirvesini gösterdi. Yaklaşık olarak 5137 metre. Türkiye'de 5000 üzeri yüksek irtifa olarak kabul ediliyor. Yan tarafında ise Küçük Ağrı'yı görüyorsunuz. O da 3896 metre. O da Türkiye'nin 6. yüksek dağı. Yani sol tarafta Türkiye'nin 1. yüksek dağı, sağ tarafta ise Türkiye'nin 6. yüksek dağını görüyorsunuz arkadaşlar. Arada ise Seldar Burak Yaylası var. Seldar Burak Yaylası'nın ise
2200 yaklaşık olarak yüksekliği vardır. Doğu Beyazıt'ın yüksekliği ise yaklaşık 1600-1900 metredir. Yan tarafta benim Iğdır'ımda tabii ki 890 metredir. Ermenistan tarafında hafif biraz daha yükselti olduğu için 910 ile 920 metre arasındadır. Zaten diğer taraf ise İran tarafıdır. Onur hocamız da dağın her tarafını görmüş bulunmaktayız. Yani ben de onun sayesinde görmüş bulunmaktayım. Çok şanslıyım gerçekten bu konuda. Yani hem burada doğduğum için hem burada da hiç belli olmaz ama vefat edeceğim için çok mutluyum gerçekten. Allah herkese güzel zirveler ve mutlu manzaralar göstersin. Bir de buradaki yoldan geliyorsunuz. Yol çok güzeldi. Asfalt yol. Bayağı bir yokuş çıkıyorsunuz. Araba zorlanıyor ama yolun asfalt olması çok güzel bir konfor. Şimdi normalde benim Nuh'un gemisine gelip gidesim yoktu. İmdat dedi ki yani burayı görmemiz lazım. Bu bölgede yaşıyoruz, bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın değerlerini, güzelliklerini, böyle kültürünü yakından görmemiz gerekiyor. Ben de İmdat dedim, haklısın. Gidelim yani, bir günümüzü ayırırız buraya. Ama bence şu anda bir günümüzü ayırdık. Günümüze ayırdığımıza değdi diyorum. Senin düşüncelerin neler? Şu an Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı manzaraları eşliğinde muhteşem bir gün batımını yakaladık. Hani bu gün batımı gerçekten de süper. Tam böyle geminin oturduğu yeri gösterebiliyor. Ben de buraya ilk kez geldim Onur hocam sayesinde, benim ısrarım sayesinde. Tam günübirlik bir faaliyetti ve geldiğimize de değdi gerçekten. Herkese öneriyorum burayı. Yorumlarım, öncelikle tavsiyelerim şu şekilde. Eğer buraya gelecekseniz böyle öğle sıcağında falan gelmeyin. Bizim geldiğimiz gibi böyle akşamüstü vakti gelin. Güneş böyle hafif yandan vursun, o ışınlarını birazcık yandan yumuşak hatlarıyla dokundursun. Böylece bu gölgelerle, bu yumuşak ışıkla Nuh'un gemisinin oturduğu söylenen yer daha güzel belli oluyor. Bir de yakına indik biz aşağıya, ancak üzerine çıkmasına izin vermiyorlar. Aşağıda ot falan biçiyorlardı. Orada ot biçenlerin, işte koyun ot atanların falan yanına indik. Ama yakından gördüğümüz kadarıyla, yakından bakınca aslında şekilin tamamı anlaşılmıyor. Neye benzediğini anlayamıyorsunuz. Uzaktan bakmanız gerekiyor. En güzel bakış noktasına da zaten Nuh'un gemisi ziyaretçi merkezini yerleştirmişler. Şimdi tabii burası ile ilgili çok araştırmalar, söylentiler, efsaneler var. Öncelikle Nuh'un gemisinin gerçekten bulunduğu yer mi değil mi? Bunlar hala tartışma konusu. Ben bu konuda bir yorum yapmıyorum. Yorumları size bırakıyorum. Acaba burası Nuh'un gemisinin gerçekten oturduğu yer mi? Yoksa sadece jeolojinin, doğanın bize bir hediyesi, bir güzellik mi? Yani böyle bir jeolojik şekil mi? Bu yorumları sizlere ve gelecekte bu konuda araştırma yapacak bilim adamlarını bırakıyorum, ilahiyatçılara bırakıyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz ki biz herhangi bir fon almıyoruz. Devlet fonu, özel fon, vakıf fonu vesaire ve sponsorumuz da yok. Böyle olunca da bizim sizin desteklerinize ihtiyacımız olduğunu da belirtmek istiyorum. YouTube'un teşekkürler özelliği olsun, katıl özelliği olsun veya doğrudan vermek istediğiniz destekler olsun. Her türlü desteklerinizi bekleriz ki daha çok yere gidelim ve daha gördüğümüz güzel şeyleri de sizlere aktaralım istiyoruz. O zaman bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyelim. İmdat'a da, güzel eşim Zeynep'e de, oğluma da çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Dağlarla, doğayla, tarihle ve Nuh'un gemisiyle kalın.